Merhaba arkadaşlar, yeni bir paket açılışıyla karşınızdayım. Çin'den almış olduğum ürünün şu an bir paket açılışını yapacağız. Bunun içerisinde GoPro ile vlog tarzı çekimler yapabilmek için almış olduğumuz bir aparatlar var. Daha doğrusu bu videonun bir sponsoru var. Sponsorumuz gönderdi. Ben de GoPro 9 olduğunu biliyordum ve ona göre birkaç malzeme gönderdi ve şu an bunun açılımını yapacağız. Merak edenler için buna ne kadar vergi ödediğimi hemen söyleyeyim. Arkadaşlar ben ürüne bir fiyat ödemedim. Ama bizim devletimiz bunu bize takipli olarak gönderdiği için devlete vergi ödemem gerekiyordu ve 17,5 TL bir vergi ödedim buna. Şimdi açılışımıza geçelim. Hemen bu şekilde bu paketlerde gelenler genelde açmıyor, gümrük. Ama kutu içerisinde ya da daha büyük bir ürün geldiğinde açılım yapıyor. Ondan sonra bize gönderiyor. Şu an şöyle yırta yırta açıyorum. Normalde mesela şu kağıdın altında bir ilk gönderim kağıdı var, yani Çince yazanlar. Sonra buraya Türkçe olarak yapıştırılan şeyler var. İçerisinde bir adet şöyle Ulanzi'nin case'i çıktı. Daha sonrasında burada bir tane Nanomic diye bir mikrofon çıktı. Ve en sonuncusunda olarak da kamera bel, yani tripod ağzı gibi ya da o tarz bir şey çıktı. Bakalım, başka içerisinden bir şey yok. Şu an 3 ürünü de açacağım. Açıklama kısmında da bu mağazaya ulaşabilirsiniz. Yani siz de bu vlog tarzı çekimler yapacaksanız alabileceğiniz GoPro'nuz olsun ya da aksiyon kameranız, herhangi bir şeyiniz olsun. Tamamen buradan onun vlog tarzı çekimler için tasarlayabilirsiniz, alabilirsiniz. Yani ben bunu da dikkat ettiğim tek şey, bir ürünü aldığımda diğer ürünleri de orada bulabilmem oluyor arkadaşlar. Yani devlete biraz daha vergiyi az ödüyoruz. Çünkü ucuz diye AliExpress'ten alıyoruz. Yani bu üçüne de ayrıyetten 17,5 TL ödesem zaten 52,5 lira, 55 liraya civarı ekstra para daha ödüyorum. Yani bunun yerine tek bir yerden alıp tek bir kutuda gönderiyorlar ve işimiz halloluyor, öyle söyleyebilirim. Hemen bu kutuda plastik cage for GoPro 9 için, yani GoPro 9 artık GoPro 10 da oluyor. GoPro 10 yeni çıktığından dolayı onun ismini yazmamışlardı. Hemen şu şekilde açalım. Evet, zaten açık geldi. Oo, en sevdiğim. Mesela evet. Bunu içerisinde olması gerçekten hayret etti. Şu an sevindirdi. Çünkü ayrıyetten ben bunu kendim satın alacaktım. Evet, olması güzel. Mesela burada da göstermiyor. Bunun ne olduğunu hemen GoPro'yu çıkararak göstereyim. Bunun için erken sevinmişiz. Bunun direkt kapağı değilmiş. Bu görmüş olduğunuz ND filtrenin kapağı. Yani bu şekilde filtreler de var. Yani belki onunla kullanmak istersiniz vesaire diye. Hemen bunu söküyorum hemen yanında. Gördüğünüz gibi çıktı. Hemen bunu da buraya takabiliyorum. Hemen bu GoPro 9 için burada bir çerçevesi var arkadaşlar. Burada 2 tane yer belirtmişler. Hemen bunu yana doğru iteleyerek öndeki çerçeveyi açıyorum ilk öncelikle. Öndekini açtıktan sonra yandakini ileriye doğru itekleyip asılıyorum ve burası da açılıyor. Yani gördüğünüz gibi bu biraz daha büyük. Sebebi direkt burada GoPro 9 yazmasının sebebi, GoPro 8'e kadar olanların ebatı aynıydı ama GoPro 9'da bir büyüme oldu. Bu yüzden ayrıyetten tekrar yapılmış diye düşünebiliriz. Hemen bu şekilde içerisine oturtuyorum. Evet, şu an içerisinde neredeyse sıfıra sıfır oturdu. İlk öncelikle öndekini kapattığımda zaten bu kendiliğinden otomatik giriyor. Daha sonrasına geleceğim. Ben mesela bu kapağı çıkarmadan buraya oturtturdum. Bu sefer olmuyor. Sebebi, zaten bu vlog tarzı olduğundan dolayı hemen buraya da bir mikrofon adaptör dönüştürücüsü koymuşlar. Yeri daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar GoPro'yu tekrar takayım. Yan kapağını çıkaramadım. Yani biraz da tırstım daha doğrusu. Bunu biraz denerim. O şekilde çıkarırım. Hemen şu şekilde bu açık kalabilir. Açık kalsın. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir hal alıyor bizim GoPro'muz. Yine burada aparat bağlayabilmemiz için ayakları var. Ve buradaki deliğe de mikrofon adaptörü olması gerekiyor. Bu deliğe mikrofon adaptörü koyuyoruz. Okey, hiçbir problem yok. Zaten bu yandan koyduğumuzda bu tarafa doğru çektiğimizde buradan düşmesinin imkanı yok. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Mikrofon adaptörsüz bu mikrofon okumuyor. Yani illaki bir mikrofon dönüştürücü almanız gerekiyor. Yani Çin'de bunun fiyatı 550 lira. Ülkemizde 1000 liraya kadar çıkıyor bunun fiyatı. Başka türlü olmuyor. O mikrofon adaptörü illaki vlog tarzı bir çekim yapacaksanız illaki o adaptör olması gerekiyor. Şimdi o adaptör yerine diyebilirsiniz ki bunları toplamak yerine medya modu da alabiliriz diye. Ya ben medya modu şu yüzden sevmedim arkadaşlar. Sanki şu an kayıt yapıp bunun desibelini %10 artırıyor gibi. Yani olan bir şeyin sesini daha iyi almıyor. Desibeli arttırıyor gibime gitti benim. Çünkü ben de video çekerken bunu çok kullandım. Sesim düşük olduğunda desibeli arttırıyordum. Yani tonum biraz yükseliyordu ama arkadaki sesler de yükseliyordu. Sanki onun yaptığını fark ettim. Ama normal bir mikrofon taktığınızda bir problem olmuyor. O GoPro içerisinde dururken şöyle bir dursun bakalım. Şunun içerisinde ne çıkacak? Bir de bunu açalım. Bu da Ulanzi'nin. Ulanzi bence gerçekten kaliteli ürünler yapıyor.
Hani ben bir ürün alacaksam işte en iyinin en kötüsü olarak düşünürsek Ulanzi olarak düşünebiliriz. İşte en iyisi GoPro'nun kendisini alabilirsiniz vesaire. Bu şekilde değişiyor. Hemen şuradan çıkaralım bakalım. Gerçekten çok ağır arkadaşlar. Ağız olmasına rağmen gerçekten çok ağır. Şimdi arkadaşlar bu tripod ağzını ya da işte kullanımını daha kolaylaştırması için vesaire olan şeyi kullanabilmek için bir tane shorty tripodumu getirdim. Yani bu şöyle, hemen göstereyim tekrar bunu. Bu da Ulanzi'nin. Yani bütün markalar Ulanzi arkadaşlar. Ben direkt GoPro'da kullanabilmek için bunu almıştım. Ama siz böyle bir şey alacaksanız direkt bu ağzı olan daha kolay bulabilirsiniz, alırsınız. Ben tabi böyle durumlar için yanımda bir tane bundan bulunduruyorum. Ben bunu yapıştırıyorum veyahut da herhangi bir yere koyuyorum. Geri söküyorum. Bu şekilde bunu kullanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde monte ettim. Ve hani şunun bu kadar gerçekten sıkı tutabileceğini düşünmüyordum. Ama gerçekten malı çok kaliteli. Yani bu çok dandik buna bakarak. Öyle söyleyeyim. Bu çok iyi. Buna bakarak bu çok dandik. Gerçekten bu tripodun 2 kat ağırlığında. Evet, şu an mesela kurulumu yaptık gibi. Hemen bu case'imizi takalım buraya. Yine dediğim gibi siz böyle bir tripod alacaksanız eğer, yani tripodunuzu direkt bu ağızlı değil de o dikli bir şey alırsınız. İşiniz daha kolay olur sizin açınızda. Hemen bunu da buraya monte edelim. Evet, bu şekilde bir ayar yaptık. Yani şunun kirliliğinin kusuruna bakmayın. Hemen mesela şu şekilde, aynen bu şekilde ayarlayalım mesela. Tripodumuzu şu şekilde açtığımızda. Şimdi bu neden gerekli? Bir shortiniz var, direkt buraya takabilirsiniz. Bu ağız olmadan da olur. Ama işte vlog tarzı yapacağınızda daha kolay ve rahat oluyor işte. İstediğiniz her tarafa mesela bu kadar düştü, yani elinizle bu şekilde gezmek isterseniz vesaire. Hani istediğiniz açıyı anında ayarlayabilmek için vesaire bu ağızlık sizin işinizi çok rahatlıkla görebilir. Ama dediğim gibi eğer hani bu shorty dediğimiz işte bu tripod da sizin işinizi görüyorsa bunlara hiç girişmezsiniz. Şimdi sırada mikrofon var. Mikrofonu açalım. Maalesef ki mikrofonu GoPro'da deneyemeyeceğim. Dediğim gibi o aksesuar olması gerekiyor. Yani o aparat olması gerekiyor. Yani kısaca arkadaşlar frekans dönüştürücü adaptör gibi bir şey. Oo. Ben elendim. Şu görüntüye elendim arkadaşlar. Gerçekten şu dead cat'e bakın ya. Bu kadar büyük dead cat mi olur ve içerisinde sünger var. Evet, yani bu nasıl desem, fırtınada çıksam sıfır ses ya, öyle söyleyeyim. Gerçekten çok kalın arkadaşlar dead cat'i. Bilmiyorum ya, ben önceden hiç dead cat görmedim. Çünkü kullandıklarım bu kadar içerisinde sünger bile yoktu, öyle söyleyeyim. Direkt dead cat'ti. Ve bu filmin rüzgarlı havada test videom var. Orada o kadar rüzgar olmasına rağmen o sadece sünger olmayan dead cat çok iyi iş görmüştü. Bu mükemmel olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar iki tane şöyle aparat çıkıyor. Bu telefon için. Bu ne için? Bu da kamera için büyük ihtimalle. Bunların hangisinin telefon olduğunu nasıl anlarız? Yani siyah telefon vesaire. Burada yazıyor for phone diye. Ama bunu şu şekilde anlayabiliriz arkadaşlar. Kamera için olanlarda 2 tane kanal, telefon için olanlarda 3 tane kanal oluyor mikrofonlarda. Hemen bunları da şöyle önüme koyayım. Şunları şöyle biraz toplayalım burayı. Evet, burada dead cat'imiz duruyor. Bu kamera için, bu telefon için. Burada koku ya da nem önleyicisi. Evet, burada deri bir çantası var. Shiren ya da nasıl okunuyor bilmiyorum ama ben Shiren diyeceğim büyük ihtimalle. Evet. Yağmurlu havalarda suda geçirmez. Böyle dışarıda kalırsak. Nano mikrofon diyor. Hemen kamera vlog mikrofonuymuş. Yani direkt kendisi de bu şekilde geçiyor. Telefonunuza bağlayabilirsiniz. Setup'ını gösteriyor. Kurulumunu, frekans düzeyini gösteriyor. Bağlantısını vesaire gösteriyor arkadaşlar. Yani kaç desibelmiş? 70 desibelmiş. 30 gram ağırlığında vesaire. Hemen şu ürünü kapatalım. Burada da garanti var. Arkadaşlar gerçekten ya çok büyük bir marka büyük ihtimalle. Hani ben şu an boya kullanıyorum. Sesimi boyadan alıyorsunuz. Büyük ihtimalle birazdan aynı bir deneme yapacağım. Yine ben burada oturacağım. Mikrofonum hemen şurada. Yani görebiliyorsunuzdur. Belki tam ucu gözüküyordur. Buraya değil de yine telefonu oraya koyacağım. Biraz boyayla konuşacağım. Daha sonrasında mikrofonla konuşacağım. Bakalım nasıl mikrofon. Mikrofonu kendini çıkaralım şimdi. Oo. Arkadaşlar mikrofon bu şekilde. Ya, harika gözüküyor. Bilmiyorum. Evet. Gerçekten vlog tarzı en iyi olabilir. Hani bu profesyonel video kameralarının üzerinde büyük bir şey oluyordu. Büyük ihtimalle aynı görevi göreceğini düşünüyorum. Dead cat'i yani bu nasıl çıkıyor? Döndürerek mi çıkaracağız bunu? Aynen. Sağ sol yaparak çıkıyor. Şu şekilde içerisini görebiliriz. Güzel. Bence bayağı güzel.
Şu Dead Cat'i takayım. Dead Cat'e bak. Gerçi yani Dead Cat rüzgar önleyici arkadaşlar. Dead Cat demişler. Benim de aklımda, yani ağzımda öyle kaldı daha doğrusu. Şimdi bunu nereye monte edeceğiz? Evet arkadaşlar, tam da düşündüğüm gibi şunu sonuna kadar açıp burada hemen buraya geçiriyoruz ve bunu sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Evet, sıkıştıktan sonra da biraz daha sıkışıyor. Güzel. Çok sıkıştırsak dönüyor. Bence mükemmel gözüküyor. Şöyle görsel olarak bir tane takalım. Şu fon için mesela, telefon için. Şu an taktım. Takamadım. Evet, şu an taktım. Ve şu şekilde bir görüntü olarak konuştuğumuzu varsayabiliriz. Gerçekten güzel oldu. Şimdi buraya ekstradan belki başka aparatları da takabiliriz. Ne olur mesela, buraya ışık da takabiliriz. Veyahut da mikrofonu oraya da takabiliriz arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. Şu an bunu çözeceğim şimdi. Evet, şu an çıkardım ve bu da oynuyor yani sağa sola. Hemen şu tepeye de bunu takarak göstereyim. Gerçekten güzel bir tasarımımız oldu. Yani vlog için bence harika bir görüntü elde ettik. Şimdi şuradan bir kurtarayım bunu. Yani kısaca arkadaşlar şu şekilde bir görüntü elde ettik. Dediğim gibi hani buraya belki ışık da takabilirsiniz. Buraya bunu alıp buraya ışık da takabilirsiniz. Yani tamamen vlog için tasarlanmış, öyle söyleyebilirim. Başka ekipman kaldı mı diye şöyle bir baktım. Şimdi boya mikrofonu telefonun hemen yanına aldım. Çünkü bu kısa olduğundan dolayı bunu da orada tutacağım. Hemen şu an sesimi boya mikrofonundan alıyorsunuz. Normal konuştum. Yani video nasıl başladıysa aynen devam ediyor. Şu an editte de herhangi bir şey editlemeyeceğim. Şimdi konuştuktan sonra şu an şeyi takmaya gidiyorum. Artık bu mikrofonu takacağım ve nasıl bir sesimiz olacak buna bakalım. Evet, şimdi Siren'in nano mikrofonundan geliyor sesim. Yani daha büyük bir toplama hacmine sahip boyaya göre. Ama ben bilmiyorum. Bunu editteyken büyük ihtimalle farkına varacağım. Şu an siz benden daha önce farkına varmış oluyorsunuz. Yani boya mı daha iyi, bu mu daha iyi? Tabii bunu kıyaslayamam. Ben genelde de boyayı kullanıyorum. Sebebi masaya yakın koyuyorum. Kendime takıyorum vesaire. Ama bu dediğim gibi vlog tarzı çok küçük. Yani şu kablonun olması, büyük küçülmesi vesaire gerçekten güzel düşünülmüş. DeadCat'e özellikle ben bunları yani kesinlikle şuna bir tane mikrofon adaptörü alırım arkadaşlar. Yani sebebi GoPro 9'u gerçekten çok beğendim. Bir tane mikrofon dönüştürücüsü olursa burada tadından yenmez. Ama bu GoPro biraz çakallık mı desem, üçkağıtçılık mı desem, bir ürün aldığınızda peşi peşine ürünler aldırıyor size. Yani dediğim gibi bu mikrofonun adaptörü olmazsa olmuyor, mecbur alacaksınız. Onsuz olur mu? Olur, ama dediğim gibi işte bir vlog tarzı, daha iyi ses, daha rüzgarsız bir ses, işte daha aydınlık vesaire konuşabiliriz bunların daha fazlasını. Şimdi boya mikrofonuna tekrar geri geçtim arkadaşlar. Sponsorumun gönderdiği ürünleri şöyle tekrar bir göstereyim. Açıklama kısmında hem satıcının linkini hem de bu ürünlerin linkini bulacaksınız. Yani alışveriş yapmak isterseniz dediğim gibi bir mağazadan istediğiniz kadar ürünü bulabiliyorsunuz. Yani bu mikrofonunu buldum, adaptörünü bulabiliyorsunuz, bu case'i bulabiliyorsunuz, bu tripod ağzını bulabiliyorsunuz. Yani bu tripod ağzı neden önemli? Dediğim gibi şuraya ekstradan bir tane hem bu mikrofonu, yani mikrofon buna göre tasarlanmış, öyle söyleyeyim. Buraya girip çıkıyor arkadaşlar. Tekrar bunu göstereyim. Şunu açayım. Yani bu şekilde hemen buraya giriyor çıkıyor. Buradayken, ortadayken bunu sabitliyoruz. Veyahut da başka bir tripodunuz varsa hemen buraya tripod ağzı girişi de koymuşlar. Hemen onu da gösterelim. Şunu çıkarayım. Mesela harici bir mikrofon olarak da kullanmak istediğinizde direkt buraya da takabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da bu şekilde kalabilir. Yani güzel bir şöyle mikrofon olarak kullanabilirsiniz vesaire. Bunlar artırıp gidilir. Hemen şöyle geri toplayalım bunları. Kutusuna da özelliklerini koymuşlar arkadaşlar. Hemen şurada zaten kutunun etrafında olanları da görebilirsiniz. İşte kısaca görebileceklerimizi burada söyleyebileceğim ne var? 75 Hz ile 20.000 Hz arasında çalıştığını söylüyor. Hemen daha sonrasında bu tripod ağzını, gerçekten arkadaşlar şu ürün bence çok kaliteli bir ürün. Yani o kadar işlevsel ki ben önceden de kullandım işte. Yani 60 liraya alıyorduk, 70 liraya hani komple tripod alıyorduk. Mesela şunu bir kere sıktığım anda bu taş kesiliyor şu an. Hani bir söz var şöyle, bir telefonunuzu 70 liralık tripoda koyarsunuz ama 10.000 TL aldığınız bir kamera 75 TL'lik tripoda koyamazsınız diye. Bu 10.000 TL'yi taşıyacak kapasitede, öyle söyleyeyim size. Hemen bunu da takalım şöyle. Evet, güzel. Yani ürünü çok sevdim. Kaliteli, bilmiyorum elimi yorar mı?
O da ayrı bir dert. El yorulması. Hemen şunu yanına doğru çevirelim. Evet. Şimdi ben GoPro'yu bu şekilde kullanıyorum. Okey, bu şekilde çekim yapacaksam bunların hiçbirine gerek yok. Ama dediğim gibi arkadaşlar, siz bununla artık biraz profesyonel içerik üretmek istiyorsunuz. Yani sizin sesinizi daha net alsın. İşte sizin sesinizin haricindeki sesleri kıssın. Veyahut da işte ışıklandırma takmak istiyorsunuz. Yüzünüzü tutacaksınız. Karanlık ortamlarda vesaire çekim yapacaksınız. Yani bu şekilde oldu mu harici bir ışık gerekecek. İşte elinizle bir yerden tutmanız gerekecek ya da bir ışık arayacaksınız vesaire. Yani bir şey üretecekseniz üretilir. Ama işte ben bunu biraz daha profesyonel yapıp vlog tarzı çekimlerimi sürekli üretmek istiyorum derseniz, yani şöyle bir case'e ihtiyacınız var bir kere. Alacağınız ışıklar buraya sayılıdır zaten. 2-3 tane ışık modeli var. 1-2 tane buraya zaten ikili giriş var. Şu tripod ağzını almasanız bile olur. Çünkü hem ışığı hem mikrofonu yan yana takarsınız. Mikrofon burada olur. Hemen şu mikrofon olur. Burada da ışık olur. İşinizi görür. Ama dediğim gibi 2 tane ışık vesaire takacaksanız veyahut da işte bu biraz daha profesyonel olsun kafası derseniz bu ürünü alırsanız yani daha rahat edersiniz. Hani bu ürünün de bu şekilde kapatamıyorduk. Bu yanında kalacak. Yani dediğim gibi sponsorumuz bize 3 tane ürün gönderdi. Bu üçü de bence gerçekten kıymetli ürünler. Çünkü bunları ileride benim elimde sürekli göreceksiniz. Böyle bir video çekeyim dedim. Hem kutu açılışımı hem bunların kullanımı hem test etmiş olduk nasıl olacak. Eğer bir mikrofon adaptörü bulursam bunları toplu bir şekilde tekrar test edeceğim. Onun da bir videosunu çekeceğim. Mikrofon adaptörü bulamazsam ileride satın alırım. Tekrar o zaman bir videoda görüşürüz bu içerik hakkında. Kendinize iyi bakın. Açıklama kısmındaki linklere bakmayı unutmayınız. Girin bir gezin satıcıyı. Hani gerçekten mağazada onlarca, yüzlerce çeşit ürün olduğundan dolayı yani bu şekilde bir mağaza buluyorum ben. Çünkü bir ürün alıp farklı farklı yerlerden almaktansa beğendiğimiz bütün ürünleri tek bir mağazadan almak gerçekten harika fikirdir. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayınız. Eğer bana destek vermek isterseniz de kanalıma katılarak bana doğrudan destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.